Bugün evinizdeki printer'ı nasıl lazer diyot kullanarak lazer markalamaya dönüştüreceğiz onu anlatacağım. Beraber öğreneceğiz. Gözlükler muhakkak bulunmalı, yoksa gözünüze zarar veriyor gerçekten. Elimizde iki tane lazer modülü var. Birisi 500 mW TTL modüllü. Bu ise 2,5 Watt. Bunda TTL modülü yok. Farkını kısaca anlatmak gerekirse, TTL modülü PWM sinyali geldiğinde TTL'e dönüştürüyor. Burada sadece bunun yararı ara renkler oluşturuyor. Mesela bir ahşap üzerine renk yapıyorsunuz. Markalama yapıyorsunuz lazerle. Ara renk nasıl diyeyim, az yakar. Mesela PWM'i düşüktür. 0 ile 255 arasındaki değerlerde PWM'i düşüktür. Ayarlar. Ara renkler oluşturur. Siyah beyaz fotoğraflarda nasıl gri tonlama yapıyorsa bu o işe yarar. Bu çok önemli mi? Bence değil. Zaten lazer markalama yapacağız. TTL modülü olmadan da yapabilirsiniz. Bunu mesela bizim yazıcımızda Arduino Mega tabanlı bir yazıcı. Arduino Mega kartı olduğu için bunda PWM çıkışı olan her porttan giriş alabilirsiniz buna. Biz bunu bizimki Mega olduğu için D9 portuna kullanacağız. D9 portuna bağlantı yapacağız. Şimdi elimizdeki printer'ı sökmekle başlayalım. Şimdi ısıtıcı tablomuzu da çıkaralım. Isıtıcı tabloyu da çıkartmazsınız. Direkt bunun üstüne neye markalama yapmak istiyorsanız onu koyabilirsiniz, ama ben çıkartma taraftarıyım. Çünkü diğer yazıcılarımı da yedek parça olarak kullanabilirim. Boşuna burada durmaz. Bunu şimdi bu şekilde buraya montalayacağım. TTL modülünü kullanmayı düşünmüyorum. Dediğim gibi siyah beyaz olması da kafi. Bu artı eksi kabloyu gördüğünüz üzere VCC ve GND portundan çıkan artı ve eksiği Mega'nın D9 portuna bağlayacağım. Gerisi arayüzde kalan ayarlarda. Şimdi şu kabloyu öncelikle uzatmamız gerekecek. Bunu bir uzatalım. Look back to a midnight's broken
TTL'in sinyal kablosunu da bağlayayım şuraya. Bu şekilde buraya sabitleyeceğim cırt yardımıyla. Cities built on marble floors, neon lights in the falling snow. Kayışın hareketine engel olmasın yeter. Şu an engel olacağı gözükmüyor. Tamam, yeterince oldu. Şimdi bu kabloyu nereden geçir? Şuradan geçirsek. Biraz boşluk bırakalım maksimum tamam. Şuradan bu kabloya cırt atalım. D9 portuna, PWM çıkışlı herhangi bir portu da olabilir. Bütün PWM çıkışlar olabilir. D10, D9, D8. Biz D9'a bağlayacağız. reprap.org'dan biz bu D9 fan çıkışının hangi komut, M komutlarıyla hangi M komutuyla açıp kapattığına baktık. Açmak için M106, kapatmak için M107'yi kullanıyor. Biz de Linkspace programı arayüzünde Linkspace 2 boyutlu çizgileri hani G-Code'a oluşturma, G-Code dönüştürme için kullandığımız bir program. Daha önce PenPlotter için de kullanmıştık. Yine onu kullanacağız. Şimdi kırmızı kabloyu D9'un artı portuna uzunluğu yeterli. Bunda D9'un eksi kısmına D9 portuna Extruder motor sürücüsünü çıkarttım. Çünkü extruder motoru artık yok. Lazer CNC yaparken 4 motor yeterli. 4 motorda da zaten Z ekseni 2 motoru bir sürücü sürüyor. Aynı harekette bulundukları için. 3 sürücü. Yani daha da avantajlı oluyorsunuz. Sadece 200-300 lira yani lazer parasıyla printerınızı lazer markalamaya dönüştürebiliyorsunuz. Hatta bir motorla bir sürücü kar kalıyor. Isıtma tablosu da kar kalıyor. Bunları satıp fiyatı maliyetini biraz daha düşürebilirsiniz elinizden çıkartarak.
Bu şekilde bunun maksimum noktasına gittiği an kablonun yettiği anlaşıldı. Tamam, yeterince pay bırakmışız demektir. Şimdi arayüzden G-code oluşturmayı gösterelim. Şimdi dosya boyutunu seçelim. Basılacak alanın boyutunu. Benim yazıcım 20'ye 20 olduğundan bunları milimetre cinsinden olması önemli. 200'e 200 yapıyorum milim. Baskı alanımızı seçtik. Mesela metin gösterelim. Şimdi bizim başlangıç noktamız burası. Şu köşe. Yani home'u tıklayarak burayı 0 yaparsam artık başlangıç noktasından itibaren gidecek. Path Object Path diyorum. Sonra ilk eklenti bu. Resim, genellikle resim gibi tarama içi dolu olacak şeyleri, mesela bunun içinin dolu olmasını istiyorsanız, bu yazının içini doldurmak istiyorsanız Raster 2 ile çıkartmanız gerekiyor. Ama ben sadece dış çevreyi yazıp içini boşluk bıraksın diyorsanız bu eklentiyi kullanmanız gerekiyor. Bunu ilk önce göstereyim. File name bu çıktığında text olarak çıkacak. Nereye çıkartmak istediğinizi bu bölümde yazarsınız. Dosya adı, mesela buna diyelim 10 piksel RGB ayarı. Yani bizde TTL olmadığı için bu RGB ayarlı kullanılmayacak aslında. Yine bu ayarda dursun. TTL olsaydı ara renkleri bu şekilde oluşturacak. 256 dediği grayscale dediği gibi. Buna ellemeyelim. Bu ayarı aynı yapalım. Engraving speed ise lazerin kaç hızla basacağı, mesela plastik ya da deri üzerine basıyorsunuz. Bendeki 500 mW lazer bu ayarda deriye güzel işliyor. Mesela ahşaba yapacaksınız. Bu hızda üstüne taramayabilir, baskı yapamayabilir. Onu mesela ahşaptaysa 150 civarı kullanın, 180 civarı çok güzel oluyor. Ben 350 kullanacağım çünkü bunu deriye yapmayı düşünüyorum. No homing yapmamın sebebi, odak noktasını ben z eksenini 40
yaklaşık 40-45 milim yukarıya kaldırdıktan sonra lazeri, yani başlangıç noktasından 42 milim yukarı kaldırıyorum. Odak noktasını ona göre ayarladım. Ama mesela siz bunu değiştirebilirsiniz ya da baskı bir kutunun üstüne yapmanız gerekiyor. Kutunun eni diyelim ki 5 santim. 47 yapar. Mesela ben 5 santimlik bir kutuya baskı alacağım zaman Z eksenini 45 santime götürüyorum. No homing yapmamın sebebi tekrar o ayara bozulmasın o ayar. Baskı bittiğinde ya da başladığında tekrar başlangıç noktasına gitmesin diye yapıyorum. Neredeyse lazer hangi konumdaysa oradan yazdırmaya başlıyor. Benim sol tarafta lazer başlangıç noktasına çok yakın olduğu için direkt sıfırdan başlatıyor. Mesela defterin ortasını doğru yazdırmak istiyorsanız bunu biraz sağ almamız gerekiyor. Şimdi benim Arduino Mega kullandığım için yazıcıyı yaparken bu komutlar siteden baktığımda M106 lazer aç, M107 lazeri kapat anlamına geliyor. Bu şekilde ayarladıktan sonra apply diyorum. Masa üstündeki yeni klasöre text olarak atıyor. TXT uzantılı. Bunu G-code olarak değiştirmem gerekiyor makine diline. Evet, çıkarttı. Gördüğünüz üzere şu. Şimdi bunu özellikler diyoruz. Komple siliyoruz. Nokta G-code uzantılı olarak kaydediyoruz. Dosya adı uzantısını değiştirirseniz daha evet diyelim. Şimdi makineye göndermeye hazır, baskıya hazır. Mesela resim yapsaydık, kendimiz yazmayalım da. Bir de şey göstereyim ben burada. GTEC. Yine M106 lazer aç, M107 lazer kapat. Travel hızı 100, lazer speed 100. Yine dediğim gibi orada 350 yapmıştık. Bunda da 350 yapacağız. Ama bunda tek farkı içteki dolguları yapmayacak. Sadece yazı yazacak, içi boş kalacak. PWM maksimum lazer gücü. Mesela 7 wattlık olsaydı elimde ben bunu 50 falan yapardım yani. Fazlası da plastiği yakacağından. Siz lazerinize göre burayı değiştirebilirsiniz PWM. Paz dediği kaç kez üstünden geçsin. Ben 2 kez üstünden geçmesini istiyorum. Daha güzel oluyor. Yaptığı şeklin tekrar üstünden geçiyor yani. Daha iyi yapıyor. Daha güzel oluyor. Çıkarttığı konum masa üstüne direkt G-code yazıyorum. Milimetre olarak parametresi. Masa üstüne çıkartacak. Bu da makineye göndermeye hazır. Şimdi diyelim ki biz resim atmak istedik. Burada da nasıl bir şey olacağı ortaya çıkıyor zaten. Mesela ne yapalım? Superman. Superman'i attık. Şimdi bu renkli olduğu için biz bunu bir bitmap şeklinde atmamız gerekiyor. Path bölümünden Trace bitmap'e tıklıyoruz. Update. Şu şekilde mesela siz resim attınız. Resmin siyah ve beyazlığını buradan değiştirebilirsiniz. Mesela biz bunu biraz da gördüğünüz gibi beyazlatıyor. Bu şekilde dursun. Ok diyoruz. Üstünden alıyoruz. Renkli simgeyi silip bunu buraya koyuyoruz. Object Path. Bu resim olduğu için mesela ben bunu Generate Laser G-Code'dan çıkartsaydım içi boş kalacaktı. Dış katmanları, içeride renk değişen bölümleri çizecekti. İçini bırakacaktı. Ben bu yüzden resim ya da böyle bir taratma istediğinde raster eklentisini kullanıyorum. Bunu ahşaba yapacaksam bunu 180 yapıyorum genelde. Ahşapta daha güzel oluyor. No homing 106-107. Diğer ayarlar sabit kalıyor. Sadece mesela link space kapattınız, tekrar açacaksınız. Baskı alanı değişiyor. Bunu da şu yöntemle değiştirebilirsiniz. Bunu bir çıkarsın, onu da göstereceğim. Bunu da çıkarttı. Bu da burada. Yine özelliklerden. Superman G-code diye kaydedelim. Bu da makineye göndermeye, SD kartı kaydetmeye hazır. Mesela bakalım dosya boyutuna 200-200. Şimdi çıkacağım link space'ten, tekrar açacağım. Bu ayarlar değişmiş olacak gördüğünüz üzere. 210'a 297 oldu.
Bunu 200-200 yapıyorum. Eğer her girdiğimde değişmesini istiyorsanız. Save as. Masaüstü. Kaydet. Sonra bunu birlikte aç diyorum. Link space diyorum. Gördüğünüz üzere sayfa boyutu aynı. Yani her girdiğinizde sayfa boyutunu ayarlamak istemiyorsanız bu şekilde de yapabilirsiniz. Ayarladıktan sonra ikonu yerine buradan açarsınız. Bu şekilde. Fiş takıyoruz. Gördüğünüz üzere hata verdi. Minimum sıcaklık diye. Çünkü ben ısıtıcı tablo ve nozzle'ı söktüğüm için sensörleri de söktüm haliyle. Ve onlar da olmadığı için 0 gözüküyor. 3D printer'da da 0 gözükmesi hata. Yani hiç sensör takılı olmasa bile bu hatayı verir. Ki gördüğünüz üzere. Eğer 3D printer'dan bedi ve nozzle'ı çıkartmadan nozzle'ın yanına lazeri sabitleyip öyle kullanabilirsiniz. Öyle kullanacaksanız böyle bir hatayla karşılaşmazsınız. Ama ben sadece ikisini birlikte kullanmaktan ziyade sadece lazeri kullanmak istediğim için onları söktüğümden de dolayı böyle bir hatayla karşılaştım. Peki bunun üstesinden nasıl geliriz? Marlin yazılımına gelip buradaki sıcaklıkla alakalı sensörleri devre dışı bırakmamız gerekiyor. Burada thermal settings'ten sensörle alakalı her şey yorum satırı olarak gösterirsem sorun kalkacak mı diye düşünüyorum. Bakacağız. Evet, akşam olduğunu biz de farkındayız. Ama anca çözebildik sorunu. Şimdi biz nozzle ve ısıtıcı tabloyu söktüğümüz için sensörleri de söktük. Bu yüzden yazılımda biz yarım saat aradık. Bütün error'ları kapatmayı denesek, yani yorum satır eklemeyi denesek bütün yazılım gidiyor komple satır satır. Yani if atmış başına sıcaklık hatasını vermiş. Buna biz slash attığımız zaman alttaki if'i devre dışı bırakıyor. Bu da hata olarak görüyor. Programsal yapamadık ama daha bir kolay yöntem buldum. Şimdi bu sensörün birini takıyoruz. Mesela nozzle sensörü. Nozzle sensörünü taktığımız zaman hata vermiyor. Çünkü oda sıcaklığında olduğunu görüyor yani. 0 olduğunda hata vermeye programlı. Bir saniye, yanlış yer. Geriye 4000 kaldı, evet. Şimdi gördüğünüz üzere yine min dedi. Oda sıcaklığını gördük. Çıkartıp takıyorum fişi. Bakalım hata verecek mi? Evet, gördüğünüz üzere hatayı vermedi. Artık biz bunda markalama yapabiliriz. Daha demin 1 saniye falan açıp kapatıyordu. Ve hareket etmiyordu. Hareket etmemesi sebebi de kendini koruması. Ay ay. Neresine yazalım? Buraya yazalım. Başlıyor, bakalım yapabilecek mi? O zaman